Sevgili dostlar, bugün size Uranyen prensipte neleri ne kadar görebileceğimizle ilgili güzel bir harita paylaşımı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Uranyen astrolojiyle uzun yıllardır hem eğitimler veriyorum hem de danışmanlıklar yapmaktayım. Ve ben her gördüğüm haritada inanın Allah'ın matematiğinin mucizeleriyle şaşırmaktayım. Her harita şaşırtır mı hocam derseniz, evet, her haritada gökyüzündeki matematik ve bunların hayatımıza yansıması beni bir defa daha şaşırtıyor. Muhteşem bir matematik, muhteşem bir öngörü tekniğidir. Biliyorsunuz ki astroloji Hazreti İdris peygamberin ilmidir ve Hazreti İdris peygamberden bu yana 5300 yıllık kadim bir ilimle beraberiz. İlim diyorum çünkü ilim dediğimiz burada herkesin haritasında parmak izi gibi bambaşka öngörüler yapmamıza sebep olabilen bir matematik var gökyüzünde. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır, unutmayın. Bunun asıl alt nedenini defalarca yayınlarda anlatmıştım. Biliyorsunuz esmaların gezegenler üzerindeki etkilerinin bizim hayatımıza yansımalarından oluşan bir matematikten bahsediyorum. O yüzden biz aslında direkt gezegenlerin değil, gezegenlerin Allah'ın esmalarını taşıdığı o yükleri yansıtmalarından kaynaklı ne yapabiliyoruz? Bunları da hayatımızda yaşayabiliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman muhteşem bir matematikle karşı karşıyayız. Şimdi 60'lık haritanın dışında 90'lık kadran dediğimiz Uranyen astroloji tekniğinde bu şekilde kardinaller çıkararak birçok olayı analiz edebilme şansımız var. Bunu defalarca zaten anlatmıştım. Buradaki olay aynı zamanda benim sevgili danışanımın izni alınarak anlatılacak. Şimdi babasının başına gelen olayı nasıl analiz ettiğimi söyleyeceğim. Baba, bakın, Güneş, karşısında Jüpiter ve Uranüs var. Zeus'la beraber Toro var. Yani burada kafaya alınan bir darbe. Minomesime hafıza demek, yanında sağlık asteroidi ile ve Arakne ile beyin kanaması demek. Yani babanın burada sorduğum soru şu oldu. Baban beyin kanaması sonucu kafasına aldığı bir darbeden kaynaklı mı vefat etti dediğimde hocam evet dedi danışanım. Üstüne Lilith var. Bu tarak şeklindeki Lilith üçlü ilişkiler, üç kişilik olayları anlatır. Baba bir kavgayı ayırmaya çalışırken iki kişinin arasına giriyor ve bakın burada heptaistos, burada değerli madenleri de verir, aynı zamanda demir ve buna benzer madenleri de gösterir. Şimdi demir ve kafaya alınan darbe bir araya geldiğinde biz bunu zaten demir sopayla kafasına vurulması olarak çok rahat yorumlayabiliriz. Hades burada zaten kistler, kitleler, tıkanıklıklar ve beyin kanamasını da getirip ölüme götürebilecek bir olay döngüsünü getirmiş. Zaten işin içinde baktığınız zaman yine aynı şekilde Güneş ASC orta noktasından, Mars burada bir kavga enerjisini de getiriyor ve Merkür Lilith Eris arkadaşlarının fitneliği, fesatlığı sonucunda yine kafaya alınan darbeyle bakın hastanelik olduğunu, Odysseus burada bir araçla ve fayton bir kum kanyonuyla taşınmış baba ve olayın gece sabaha karşı olabildiğine kadar analiz edebiliyoruz. İnanılmaz bir gökyüzü matematiği de var, çalışıyor burada. Sonra döndüm, dedim ki senin atalarında, çünkü biz burada dedelerimizi, anneannelerimizi, babaannelerimizin de böyle yaptıklarını görebiliyoruz. Ya atasalak tarım gibi düşünmeyin burayı, çünkü hiç kimse işte başkasının günahını çekmez. Yalnız ahlar ve beddualara dikkat etmek gerektiğini bir defa daha göreceğiz. Dedim ki sevgili danışanıma, bakın nereden gördüğümü de çizerek gidiyorum. Atalarında yalan söyleyip insanlara fitnelik yapıp kadınları para ve çocukları ve kadınları para olarak ve aşk ilişki anlamında kandıran genç bir erkek mi vardı?
Hocam dedi hikaye şöyle. Babamın dedesi dedi savaş zamanı köyde bırakılıyor. İşte kadınlara çocuklara sahip çıksın. Diğer erkeklerin hepsi savaşa gidiyorlar. Bakın Odysseus yersiz yursuz kalmaktır aslında. Bir savaş enerjisiyle çalışmayı verecek. Mars da zaten burada asker demek. Millet askere gidiyor, savaşa gidiyor. Buradaki genç erkek kadınları ve çocukları kandırıp hem mallarına konuyor hem kadınlara yalan söyleyip kadınları kandırıyor dediğimiz yer. İlginç bir matematik söz konusu burada ve burada milletin işte arazisine, parasına, değerli malına, mülküne konmak gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve atalarında kişinin babada da dedelerde de kalple ilgili sağlık problemleri başlıyor arkadaşlar bunun arkasına. O yüzden burası inanılmaz derecede nedir? Sıkıntılı çalışmış yani oradaki ah ve bedduaların yansımaları olmuş. Bu taraftan baktığımızda kişinin aslında genel olarak haritada Merkür kardeşleri de gösterdiği için kardeşlerinden düşmanlık ve fitnelik görüp kardeşleriyle blokaj yaşayıp kardeşleriyle de görüşmediğini çok özür dilerim analiz edebiliriz. Bakın neler görebiliriz daha. Anneye döndüğüm zaman annenin de beyinle ilgili bir sıkıntı yaşayıp felç kaldığını görebiliyoruz. Bakın Uranüs ve Jüpiter burada. Ay Koç kardinalinde anne ile ilgili gözyaşını veriyor. Isis burada parçalar, parçaları birleştirememek ve burada nostaljiya yine beyin, Shiva eller, kollar ve bunları kullanamayıp yani burada o motor sistemi kullanamayıp zaten annenin felç olabileceği ihtimalini görebiliyoruz. Çok ilginç bir şekilde anne vefatından önce 22 ay felç olarak kalıyor. Çünkü burada beyin ve beyin damarlarıyla ilgili blokajlar, hafıza ve beynin vücuda komut vermemesi ve burada o elektriksel sinyallerin gitmediğinden dolayı annenin yaralı olup felç olma ve bunun sonucunda vefat edebilme potansiyelini tabii ki görebiliyoruz. Tabii bunun dışında 360'lığa baktığımız zaman kardeş evinde bir Satürn ve Güney Ay düğümü kavuşumu var ve karşısında bir Mars var sevgili dostlar. Burası gerçekten sıkıntılı. Satürn aynı zamanda Neptün karesinde olduğundan burada kardeşlerin kişiyi manipüle edebileceği, zarar verebileceği. Bakın üçüncü evin yöneticisi Satürn gelmiş, üçüncü eve yerleşmiş, dörde de çalışıyor. Burada aile birliğinin Güney Ay düğümü katkısı. Artı Neptün manipülasyon, kandırılma, üstüne Mars'la gerilimler, kısıtlamalarla kişinin kardeşleriyle görüşmediğini, kardeşleriyle çok ciddi alanda sıkıntı yaşadığını görebiliyoruz. Zaten kişinin eşten yana da bir nafaka ya da mirasla ilgili sıkıntıları da var. Boşanmış bu arada kişi ve eşi vefat etmiş. Merkür gitmiş 8. ev yöneticisi yani kocanın para evi yöneticisi Merkür Lilith'le kavuşmuş sevgili dostlar. Bu da zaten ay karşıtlığı evliliğin içerisinde de kişinin maddi olarak eşten faydalanamaması, adamın para konusunda yalan söylemesi ve kişiyi manipüle etmesi enerjisini veriyor. Zaten 7. evin yöneticisi Venüs'ün akrepte olması da burada ilişki anlamında zararlı bir potansiyeli çalıştırmış olacak. Aynı zamanda Neptün'ün de burada 7. eve olan karşıtlığı eşin manipülatif bir tarafını, kıskanç bir enerjisini de açığa çıkarmış olacak. Yani burada aynı zamanda 3 tane çocuğu olan danışanımın çocuklarının üçü de ya yurt dışında ya da daha doğrusu biri yurt dışında ikisi de yurt dışı bazı şirketlerle çalışıyor. Bu anlamda Pulsar baktığımızda Jüpiter'in balıkta olması aynı zamanda 9. evde işte 9. evdeki Kuzey Ay düğümü Mars yerleşimi ve buna benzer birçok göstergeyi onayladığımızda biz haritada çocukların yurt dışında yaşama ya da yurt dışı potansiyellerini çok güzel bir şekilde analiz edebiliriz. Tabii buradan kişinin sağlığı, ikinci bir evlilik yapıp yapamayacağı ve bununla ilgili sistemde matematiksel olarak nelerin kişiyi beklediğini görebiliyoruz. Zaten ayrıca
dördüncü evin yani baba evi göstergesinin yöneticisi Satürn'ün Güney Ay düğümü kavuşumu ve Mars'la karşıtlığına baktığım zaman Neptün'le burada babanın ömrünün de çok uzun olmadığını, kısa bir ömür vaat ettiğini de analiz edebiliyoruz açıkçası. Tabii ki danışmanlıklarda bunu üslubunca söylemek önemli. Bu haritayı paylaşmamın sebebi zaten olayın olmuş olması. Yani bu olay olmadan önce kişiye babam beyin kanamasından ölür işte kafasına darbe alır demiyoruz. Bunu gerçekten danışmanlık etiği içerisinde uygun bir şekilde zamanını vererek arkadaşlarına ve ihanetlere dikkat etmesi gerektiğini, uzak durması gerektiğiyle ilgili bilgiyi, ya da erken işte annenin felcinden önce olsaydı ne zaman hastaneye gitmesi gerektiğiyle ilgili bilgiyi vererek yapıyorduk sevgili dostlar. Buradaki analizleri nasıl yaptığınız inanılmaz derecede önemli. Zaten şimdi güneş hem baba hem eş faktörü olduğu için terazideki güneş zaten biliyorsunuz yücelimde oluyor güneş koçtayken, karşısında terazide zaten zararda bir güneş var. Tutmuş 12. eve yerleşmiş. Burası da babayla ilgili sıkıntıyı artı evliliğin de zaten problemli olabileceğini vermiş. Güneşin bu anlamda Hades'le olan 150'liğine de dikkat etmek gerekiyor. Burası da babanın ölümüyle ilgili bize birçok bilgiyi verebiliyor. Zaten Astrea kişinin gözlük taktığını, ama aynı zamanda babasının ölümüyle ilgili şok edici değil mi? Bazı gündemleri babayla ilgili, daha doğrusu babanın ölümü değil ama babayla ilgili şok edici bazı gündemleri de yaşayabileceğini gösteriyor. Bu arada kişi de zaten gözlük kullanıyor idi. Burası bu anlamda muhteşem çalışan bir harita örneği oldu. Sizinle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Sizlerden ricam YouTube kanalıma abone olup destek vermeniz, bu tarz videoların devamının daha çok geleceğini belirtmek istiyorum. İlginç harita örnekleriyle yine Uranyen Prensip'te hep beraber şaşırmaya devam edeceğiz. Beğeni ve yorumlarınız kıymetli. Görüşmek üzere sevgili dostlar.